Herkese merhabalar. Yine çok istenilen bir motif modeli ile karşınızdayım. Unutulmayacak motifler arasında öyle söyleyeyim size. Çok beğeniliyor. Çantalar, battaniyeler, kırlentler, dilediğinizi örün. Çok basit bir dille anlattım. Geçişleri, yani her sıranın geçişini izlerken lütfen atlatmadan izleyin. Yanlış yaparsanız üzülüyorsunuz, sonra bir türlü de toparlayamıyoruz. Hemen böyle ben 2 tane örnek sizler için şöyle bir hazırladım. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Yorumlarınızı okurum ve hızlıca geri dönerim. Takıldığınız her şeyi yorum olarak yazabilirsiniz. Abone ol butonuyla kanalıma sizleri bekliyorum. Hadi bakalım hızlıca model anlatımı gelsin. İplerle birlikte model anlatımına geçmek istiyorum. Şimdi ben elimde olan koton ipleri değerlendirdim. Siz istediğiniz iple bu modeli örebilirsiniz. Kağıt ipi çok yakışır. Rafyaya çok yakışır. Artık gerisi sizde kalmış. Çok basit bir şekilde anlatacağım. Bu modeli herkes örecek, öyle söyleyeyim size. Çünkü bu modeli çok seviyorsunuz, ben biliyorum. Şimdi benim modelimin ortası kahverengi, koyu renk olduğu için gözükmeyecek. Ben şöyle açık renkle başlayacağım ama ben bir tane buraya hazırladım. Buradan devam edeceğiz. Şimdi ben size orta noktamı hemen göstermek istiyorum. Şimdi tabii ki hem ipime hem de kendi el ayarıma uygun olarak 4 numara tığ ile ben başlıyorum. Şimdi hemen ipimi yere attım. Şöyle bakınız, işaret parmağıma ipimi doladım. Şu orta parmağımdan şöyle ipimi bir tur geçirdim. Sihirli halka yapacağım. Sihirli halka bilmiyorsanız, yapmak istemiyorsanız 4 zincir çekip uçtan uca birleştirir bir halka elde edebilirsiniz. Şimdi tekrar şöyle gösteriyorum. Bakın işaret parmağımda ipim sarılı bir şekilde. Orta parmağımın üstünde bakın şu şekilde bir tur geçiriyorum ve baş parmağım ile kaymasın düşüncesiyle tutturuyorum. Şimdi hemen bu halkanın bakın şu şekilde girdim. Kancam yukarıya bakıyor. Üzerine bir tane zincir çektim. Şimdi bu sihirli halkanın güzel tarafı şu şekilde çektiğiniz zaman ne olacak? Ortası daralacak. Bundan dolayı sihirli halkayı tercih ettim. Şimdi hemen tığıma ipimi doladım. Bir tık da şöyle büyütelim. Hemen halkanın içerisine giriyorum. Tığımda 3 tane ipim var. Üçünü aynı anda çıkartıyorum. Tekli trabzan örüyorum. Bir tane yaptım. Tekrar tığa ipimi doladım. Hemen halkanın içerisine girdim. Tığımda 3 tane ipim var. Üçünü aynı anda çıkarttım. Bu şekilde toplam 16 adet olana kadar devam ediyoruz. Bakınız 3 4 biraz hızlı yapıyorum. 5 6 Evet, 16 adet oldu. Olduktan sonra bakın şöyle bir koydum. Hemen şuradan ipimi çekeceğim. Şunu şöyle bir şey yapayım. Bakınız. Şu şekilde. Kağıt ipte dikkatli çekin. Kopabilir çünkü. Olabildiğince ne yapıyorsunuz? Sıfırlıyorsunuz. Şimdi buradan da ipimi keseceğim. Bir üst sıraya geçeceğim. Ama şu an ben ipimi kesmiyorum. Hemen orta rengimi ben elime aldım. Şimdi sarı ile devam etmem gerekiyor. Sarı ipimi aldım. İşaret parmağımı ipimi doladım. Şimdi burada yaptığım tekli trabzanların tepe noktasına şöyle bakın giriş yaptım. Ve ipim burada. İpimi bunun içerisinden hop geçirdim. Üzerine 2 tane zincir çektim. Ta ipimi doladım. Şimdi yine aynı şekilde aynı bulunduğum noktanın içerisine tekrar giriş yapıyorum. Bakın. Tığımda 3 ipim var. Önce ikisini çıkardım. Sonra ikisini çıkardım. 2 tane olmuş oldu. Bu 2 zincirle birlikte. Tekrar tığ ipimi doladım. Tekrar aynı noktanın içerisine giriş yaptım. Toplam 3 adet. 16 tane aşağıda tekli trabzanım var. 8 tane ben bu şekilde üçerli gruplar hazırlayacağım. Arada bir zincir çektim. Tekrar tığ ipimi doladım.
bir tane atladım. Yani bir tane tekli trabzanı atlayıp hemen ne yapıyorum? İkincisinden devam ediyorum. Bir yandan da şu fazla olan ipimi de şöyle arkasından devam ettireceğim. Tekrar bakın geldim. Hop bir tane yaptım. Tekrar ipimi doladım. Yine aynı noktanın içerisine tekrar giriş yaptım. 2 olmuş oldu. Tekrar ve 3. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. Hemen bakın fazla olan ipleri alttan arkadan devam ettiriyorum. Bu şekilde toplam 8 adet olana kadar arada bir zincir çekerek devam ediyorum. Sıranın başında tekrar açacağım. 8 tane ikili trabzanlarımı gruplar halinde hazırladım. Şimdi hemen bir zincirimi çektim. 2 zincir çekmiştim. Bakın şurası. Ama ona değil, tam ortadaki hani ikili trabzan ördük ya, onun tepe başına battığım zaman bakın şöyle bir ilmek kaydırıyorum. Daha güzel gözüküyor. Bilginiz olsun. 2 zincire hani tepe başına battığınız zaman bu kadar düzgün durmuyor. Şimdi bir zincir çektim. Hemen ne yapacağım? İpimi çok kısa olmamak kaydıyla şöyle kestim. Evet. Şimdi hemen rengim değişiyor. Evet. Şimdi ben bu kırmızı çiçeklerimi bir zincirlik boşlukların arasına yapıyorum. Bir zincirlik boşluktan ne yaptım? Girişimi yaptım. İpim burada. Hop aldım. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Bunu 1 olarak kabul ediyorum. Daha sonra ipimi doladım. Bir kez daha doladım. 2 kere ipimi doladım. Aynı boşluğun içerisine bakın girdim. Tığımda 2, 4 tane ipim var. Önce ikisini çıkarıyorum. 3 kaldı. İkisini çıkartıyorum. 2 kaldı. Tamamını ipimden çıkardım. Tekrar 1, 2 kere ipimi doladım. Yine aynı boşluğun içerisine girdim. 3 de çıktım. 3'lü trabzanlar hazırlıyorum. 3 tane oldu. Hemen tekrar bir kez daha yapıyoruz. Şöyle bakın 4 tane 2, 2 ve 2. 4 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Sonuncu olarak 5 adet. Geliyorum. Şurada bir zincirlik boşluğun içerisine giriyorum. Tığımda bakın ip yok. Geldim. Oraya bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi bu ipi buradan böyle devam ettirmiyorum. Aradaki mesafe uzun olduğu için aradan çıkıyor, çirkin oluyor. Onu şuraya yediriyorum. Bakın. Şöyle alıyorum. Bir zincir çekerek düğümler yapıyorum. Bakın bir tane daha göstereceğim. Şöyle arka tarafı modelimi bozmadan bakın şöyle aldım. Hemen ipi içinden geçirip düğüm yapınca çok da sağlam oluyor. Şurasına tekrar geçirdim. Yani yok edene kadar kendi artık beceriniz doğrultusunda bu ipleri yok ediyorsunuz. Evet, şimdi ikincisini yapıyoruz. Bakın buraya geldim, sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Evet. 3 zincirimi çektim. İpimi doladım. Bir kez daha doladım. Aynı boşluğun içerisine girdim. Tığımda 1, 2, 3, 4 ipim var. Önce ikisi, sonra ikisi, sonra ikisi diyerek böyle uzun uzun çekiyorum. Bakın şöyle yapıyorum. Yani ne kadar böyle uzun uzun yaparsanız öyle güzel duruyor ama boşluk yani bolluk olmayacak tabii ki. 3 tekrar 4 tekrar ne yaptım? 5.
5 taneyi tamamladım. Hemen ne yapacağım? Şuradaki bir zincirlik boşluğa geldim. Hemen bir tane sık iğne yaptım. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim ve aynı şekilde sıranın sonuna kadar bu şekilde örüp geliyorum. Evet, sıramın başına geldim. Bir zincir çektim. Bakın şöyle. Şimdi ne yapacağım? Hep bu şekilde sık iğne yapıyordum. Buraya geldim. Sık iğne olarak hop, ipimi ben önceden kesmiştim. Şu şekilde ne yaptım? Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim üstüne. Bakın. Bu şekilde. Sık iğne ile buraya bağlamış oldum. Şimdi bu ipimi ne yapacağım? Arkaya alacağım. Sonra onları ben, bakın diğerlerini yok ettim. Onları da yok edeceğiz. Evet. Şimdi sıra geldi turkuaz yeşiline. Şimdi turkuaz yeşilinde benim işim bu iki çiçek arası. Yani şu boğumların orta noktalarına çalışacağız. Şimdi hemen bakın aldım. Şöyle. Üzerine bir zincir çektim. Şöyle bağladım. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın şu iki boğum arası olduğu için buraya geldim. Hop, bir sık iğne yaptım. Bakın bunlar böyle yukarıda duruyor bu şekilde. Şöyle. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın şuraya. Evet. Şöyle. Burası biraz kafa karıştırıyor. Çünkü hani bu çiçekler öne çıkacağı için diyorsunuz ki bu arkası nasıl oluyor? Bu ilk önce ne yapacağız? 2 sıra çalışmış olacağız. İlk önce yerlerini yapacağız. Kareye çevireceğimiz için köşelerimi oluşturacağım. Yerlerimi hazırlıyorum şu anda. Tekrar böyle. Bakınız böyle. Sıranın sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Böyle. Evet, bakın sıramın başına geldim. Şimdi bakın şöyle çeviriyorum. Arkamda bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi ne yapacağım? 1, 2, 3, 4 zincir çekeceğim. Hemen şu bağlantı noktasına ilk yaptığım daha zincir çekmiştim. Oraya gelip ilmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu zincirlerin içlerine çalışacağız. Ben şimdi burada olduğum için ne yapmam lazım? Zincirin içine geçmem lazım. Geldim. Hemen bir ilmek kaydırdım. Evet, bu şekilde. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir çektim. Ta ipimi doladım. Zincir boşluğunun içerisine girip hemen bir tane ikili trabzan. Tekrar ta ipimi doladım. Tekrar aynı şekilde ne yaptım? 3 tane bir grup hazırladım. 3 tane ikili trabzan. Şimdi aralarda zincir çekmiyoruz. Hemen ta ipimi doluyorum. Bu diğer zincir boşluğunun arasına geliyorum. Hemen oraya. Şimdi ilk köşemi burada oluşturuyorum. Bakın 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Ortada 1, 2 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bakın şöyle. Bu şekilde arkadan görünüşü. Şimdi bu sırada ne olmuş olacak? Bir tane üçlü grup yapacağım. Bir tane köşe yapacağım. Şimdi burada ne var? 3 tane ne yapacağım? İkili trabzan grubundayım. Arada zincir biliyorsunuz çekmiyorduk. Bu boşluğun içerisine girdim. 3 tane grubumu hazırladım. Tekrar ta ipimi doladım. Tekrar diğer boşluğun içerisine hemen köşemi hazırladım. 4 tane köşem olacak. 4 tane üçlü grubum olmuş olacak. Sıranın başına gelince tekrar açıyorum. Evet, sıramın başına geldim. Bakınız şöyle 4 tane benim köşem olmuş oldu. Şimdi aralarda zincir yoktu biliyorsunuz. Hemen geldim. Burada 3 zincirin hemen ikili trabzanın bakın tepe noktasına geldim. Şöyle ilmeğimi kaydırdım ve üzerine bir zincir çektim. Ve son rengimize geçiyoruz. Bakın.
motifin güzelliği. Şimdi hemen taş rengimi aldım elime. Bu sıradan sonrası istediğiniz kadar siz devam edebilirsiniz. Çünkü hep aynısı olacak. Örneğin şimdi şu köşeden başlıyorum. Hemen bakın şu köşedeyim. Şöyle geldim. 1 2 zincir çektim. Köşelerde 2, tekrar aynı köşenin içerisine girdim. İkili trabzan, bir tane daha ikili trabzan ördüm. Şöyle gösteriyorum size. Burası yarım köşe oldu. Bu şekilde döneceğim, geleceğim. Burada köşemi tamamlayacağım. Aralarda zincir çekmiyoruz. Tekrar bakınız, geldim. Bu sefer ne oluyor? İki köşe arası 2 tane üçerli grubum olmuş oluyor. Bakın şu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Köşemi yapacağım. Köşeme geldim. İki zincirimi çektim. Köşe arası ve tekrar bu şekilde doldurdum. Ne yapacağım? Bu şekilde devam edeceğim. Buraya gelince köşenin yarısını tamamlayacağım. Ama ben şimdi hemen hızlıca yapıp geliyorum. Evet, sıramın başına geldim. Köşeler arası ikişer tane üçerli gruplarım var. Şimdi burada biliyorsunuz yarım bir köşem vardı. Onu tamamlayacağım. Ta ipimi doladım. Bakın boşluğun içerisine geldim. Buraya 3 tane ikili trabzanımı hemen örüyorum. Arada 2 zincirim vardı. Çektim. Hemen geldim tepe noktasına şöyle hop bağladım. Ve üzerine bir zincir çektim. Evet, şöyle elimle düzeltiyorum. Bakın. Şu ipi de hemen ne yapacağım? Bakın temiz. Ben her sırada dikkat ederek çalışıyorum. Şu şekilde yok edelim. Evet, arkayı da hızlıca toparladım ve şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bu motifimiz bitti. Şimdi bu motifi benden isteyenler genelde battaniye yapmak isteyen ve çanta yapmak isteyen bir grup var. Onlar için çektim. Bakalım kimler ne örecek? Battaniyeler, çantalar artık sıra sıra gelsin diyorum. Çok hoşuma gitti benim. Gerçekten hani bir unutulmayacak motiflerden bir tanesi, öyle söyleyeyim size. Farklı motifler de var sayfamda. Dilerseniz oraya da bakabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Abone olursanız önümü daha da açmış olursunuz. Çok mutlu olurum. Zilinizi açın. Benden hızlıca haberdar olun. Oynatma listelerini aşağıya ekliyorum. Instagram sayfamda orada var. Dilediğinizde ördüğünüz zaman beni etiketlerseniz çok mutlu olurum. Herkese sağlıklı günler diliyorum efendim.